به نام خالق هستی her karşılaşma bir mesajdır. Rüya 4. bölüm. Öncelikle bu kitap için yazarımız Hakan Mengöç çok teşekkür ediyorum. Kitaba ulaşma ve okuma imkanı bulunmayanlar için sesli kitap olarak daha çok insana ulaşarak faydalı olacağımızı düşünüyorum. Kuvvetli bir gök gürültüsüyle irkildim o an. Boş bulundum. Yağmur daha da şiddetlendi. Hava da kararmıştı üstelik. Sonbahar yağmurunun ne kadar şiddetli de yağsa insana güven verdiğine inandığımı hatırladım. Güven arayışı yoktur, dedi ustad. Teslimiyet vardır. Durdum. Derin bir nefes çektim içimde. Kabul dedim. Kaçmayacağım, reddetmeyeceğim, yüzleşeceğim ustadım. Biliyordum, yolunu sonuydu bu. Sufinin yolu bitti. Bunun teslimiyet bir davet olduğunu farkındaydım. Bu bir sınavdı. İçine atlıdıysan eğer gerçekleştirmenin yolunu bulmak gerekirdi ki biz buna tekamül derdik. Tepki yaşamın da bir sınav olması gibi ve ödev sevmeyen çocukların sınavı geçmeyip çakıldıkları sınıfta sonsuz bir rüyaya dalmaları gibi sınavı geçmeyi başaramayanlar başarının rüyasına mahkum edilirlerdi. Cehennemin cennetin kabusudur, dedi ustad. Rüya aleminde yaşayan insanlık kabusun da bir rüya olduğunu unuttu. Kendine çekirdeği istirabi hakikat sanıyor. Sahte mutluluğun kulesi olduğu gibi sahte acının da hamaline dönüştü insan oldu. Bu kitabı bana getir ki sırrı açıklayalım. Cehennemin cennetin kabusudur diye tekrar ettim. Derin düşünceye dalıp gittim. Nasılsa zaman diye bir kavram yoktu burada. Sahte mutlulukların kölesi olanları iyi tanırdım. Sahte mutlulukların kölesi olanları iyi tanırdım. Yaptıkları işleri, taşıdıkları unvanlarıyla, kazandıkları paralarla, kullandıkları arabalarla, cep telefonlarıyla, yaşadıkları semtlerle, giydikleri kıyafetlerle, okudukları kitaplarla, takipçi sayılarıyla, izlenme oranlarıyla, tercih ettikleri markalarıyla, kurguladıkları imajlarıyla haz ve mutluluk satın alırlardı onlar. Daha fazla harcadıklarında, daha fazla tükettiklerinde, daha fazla izlediklerinde, daha fazla okuduklarında, daha çok beğendiklerinde, başkalarını daha çok ezdiklerinde, daha fazla galip geldiklerinde ve daima haklı çıktıklarında mutlu olabilirlerdi sadece. Her şeyin hep daha fazlasına muhtaçlardı. Tepki kutu bağımlılıkları gibi dozu hep artırmak
gerekirdi iyi hissetmek için. Aski halde kendi içlerindeki derin boşluğa düşüp kaybolurlardı. Anlamsızlık ve boşluk yutardı onları. Sahte mutluluğa karşı peyda olan sahte ıstırapları hatırlattı yurdum ustad bana. Çok etkiledi bu sözü beni. Korkuya ve heyecana kapılan parmaklarımdaki yanık acısının şiddetini giderek artırıp beni bu sınavın kıymetleriyle yüzleşmekten alıkoyan yanımı susturdum sonunda. Biz bu yolları sonuna kadar yürümeye gönüllü olmuştuk. Varmazsak bile en azından o yolda olurduk. Ustadın sözünü ettiği sınavı tabii ki biliyordum. Tanıyordum o yolu. Dervişin yolu. Sufinin yolu bitti diye geçerdim içimden. Dervişin ıstırabına hazır mısın Hakan? Düşünerek cep telefonum çalmaya başladı. Hem de öyle yüksek bir sesle ki sinirim bozuldu. Burada zaman kavramının yitirdiğim için kaç saat ya da kaç gündür işimden, gücümden uzak kaldığımı hesaplayamadım. Sesi giderek yükseldiği hale telefonumu bulamıyordum bir türlü. Başıma bir ağrı saplandı gerginlikten. Nerede bu telefon? Diyorum kendi kendime. Kantin içindeydim. Başımı komodine çarpınca uyandım. Yatağımdaydım. Başucumdaki komodinde öyle sert çarpmışım ki geceden koyduğum su bardağı bile düştü. Başımı aşağı sallandırıp yerdeki telefona güçlükle ulaştım. Uykuyla uyanıklık arasındaydım. Beynim aktı sandım bir arada. Rüya mıydı bütün bunlar? Birden fırlayıp yataktan çıkınca başım döndü. Telefonu açtım ama yetişemedim. Yardımcım Asef sonlandırmıştı aramayı. Çok şükür ses kesilmişti. Zilini değiştireceğim şu Mert'in. Bütün bunları rüya mıydı gerçekten? Hadi canım. Koşu bandikten yeni inmiştim gibi küt küt atıyordu kalbim. Yataktan bu kadar yorgun ve nefes nefes çıkmakta neymiş? Uzun zamandır bu kadar teselli bir rüya görememiştim. Neden boğuluyormuşum gibi hissediyorum kendimi? Altı üstte bir rüyaydı madem. Uyandım artık. Kendine gel Hakan. Geçti bitti. Allah hayırlara çıkarsın. Allak bulluk oldum. Asef'in çaresine geri dönüp arayacaktım ama konuşamaya halim yoktu. Gördüğüm rüyanın etkisinden çıkamıyordum. Ustad beni çağırıyor olmalı diye düşündüm. En son ne zaman görüştüğümüzü hatırlamaya çalışınca kötü hissettim. En az 6 ay olmuştur. Cep telefonla görüşme imkanımız da olmadığından ustadı 6 ay görmemek demek. Birkaç yıl ayrı düştüğümüz anlamına gelirdi benim için. Ve sonunda dinlediğin sesli kitap
Çok teşekkür ediyorum. Beğendiyse arkadaşlarıyla paylaş ve beni mutlu et. Size seviyor Metatron.